Zifiri karanlığın içinde yalnızca saatler parlıyordu. Ama o parıltının ardında ölüm sessizce birikiyordu. Bugün size, tarihin tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmuş ama yankıları hala duyulan bir hikayeyi anlatacağım. Bu bir savaş hikayesi değil. Ama içinde bir savaş var. Ne silahlar kullanıldı, ne de bombalar patladı. Ama bedenler yavaşça çöktü. Kemikler sessizce eridi. Bu, genç kadınların ölümle yaptığı acımasız bir mücadeleydi. Bu parlayan ama zehir saçan bir maddenin, radyumun gölgesinde yaşanmış bir trajediydi. Bu, radyum kızlarının hikayesidir. Yıl 1917. Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde endüstriyel bir patlama yaşıyor. New Jersey'nin küçük şehirlerinde bir iş ilanı dönemin genç kadınlarının gözlerini kamaştırıyor. Yüksek ücretli, hassas eller arıyoruz. Saat kadranı boyama işi. Kadınlar sıraya giriyor. Çünkü bu iş yalnızca iyi maaşlı değil. Aynı zamanda saygın bir iş. Fabrika kapılarından içeri girerken, henüz hiçbiri öleceğini bilmiyor. Radyumun, yalnızca düşman askerlerine değil, kendi bedenlerine de savaş açtığını bilmiyorlar. Fabrikalarda genç kadınlar, cepheye giden askerlerin kullanacağı ışıldayan saatleri boyamakla görevliydi. Bu özel boyanın içinde ise o dönemin mucize elementi vardı. Radyum. Radyum, 1898 yılında Maria ve Pierre Curie tarafından keşfedildiğinde, bilim dünyasında çığır açan bir buluştu. Bu element kendi kendine ışık saçıyordu ve insanları büyülüyordu. Daha da ilginci, düşük dozlarda kullanıldığında şifa verici olduğuna inanılıyordu. Radyumun adı, lüksün ve sağlığın sembolü haline gelmişti. Radyumlu diş macunları, sabunlar, yüz kremleri, hatta radyumlu içme suları piyasada satılıyordu. Radyoaktif maddenin etkileri henüz tam bilinmiyordu. Ama insanlar bu parlayan tozun yaşam enerjisi kattığına inanıyordu. Ancak kimse, bu parıltının aslında ölümün sessiz bir yansıması olduğunu fark etmemişti. Saat fabrikalarındaki kadın işçilere boya fırçalarının ucunu ince tutmaları için özel bir teknik öğretilmişti. Teknik, birkaç basit adımdan ibaretti. İlk ve en önemlisi fırçayı dudakla sivrilt. Sonra boyaya batır ve rakamları boya. Bu işlemi gün boyunca yüzlerce, belki binlerce kez tekrarlıyorlardı. Her defasında fırçayı dudaklarına götürüyor. Az miktarda radyumu doğrudan yutuyorlardı. Bazı kadınlar bu uygulamadan şüphelenmiş, zararlı olabilir mi, diye sormuştu. Ama şirketin cevabı netti. Hiçbir tehlike yok, radyum sağlıklıdır. Hatta gençlik verir. Ve işte böyle, kadınlar korkmadan çalışmaya devam etti. Ellerine, elbiselerine bulaşan radyum tozları yüzünden fabrikadan çıktıklarında adeta parlıyorlardı. Geceleri karanlıkta gülerek birbirlerine bakıyorlar. Elbiselerindeki ışıldamaya hayran kalıyorlardı. Oysa o parıltı, ölümün habercisiydi. 1921 yılına gelindiğinde ilk belirtiler ortaya çıkmaya başladı. İlk başta, diş eti problemleri başladı. Dişler sallanıyor, diş etleri kanıyor. Ağrılar dayanılmaz hale geliyordu. Diş doktorları da neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlardı. Birkaç diş çekildiğinde ortaya çıkan manzara korkunçtu. Çene kemiği delik deşik olmuş, parçalanıyordu. Sanki içeriden bir şey kemikleri yiyordu. Bu sorunlar basit diş hastalıkları gibi başladı ama kısa sürede bir kabusa dönüştü. Kadınların çeneleri çürüyordu. Kelimenin tam anlamıyla çürüyordu. Sonrasında kemik ağrıları başladı. Diz, kalça, omurga, vücut yavaşça, sessizce çöküyordu. Ama işin korkunç tarafı şu ki, bu süreç geri döndürülemezdi. Radyum, kemiklere yerleşiyor ve içeriden atomik bir savaşa başlıyordu. Bir kadın, dişçiye gitmek zorunda kaldı çünkü dişleri birer birer dökülüyordu. Dişçi, bir dişi çekmeye çalıştığında kadının çenesinin bir kısmı avucuna geldi. Canlı bir insanda çene kemiği kopmuştu. Kadının adı Grace Freyer'di ve o an, bu hikayeyi tarihe kazıyacak isimlerden biri olacaktı. Kadınlar şikayet etmeye başladı. Ancak fabrikalar bu vakaları örtbas etmek için ellerinden geleni yaptı. Doktorlar ve diş hekimleri satın alındı. Raporlar değiştirildi. Kadınlara başka hastalıklar teşhisi konuldu. Anemi, romatizma, kadınsal rahatsızlıklar. Şirketler, tesadüf dediler. Ama bu tesadüf çok sistematikti. Aynı fabrikadan çıkan genç kadınların aynı semptomlarla, aynı şekilde yavaşça ölüyor olması,
Gerçekten bir tesadüf olabilir miydi? Ne yazık ki kamuoyu sessizdi. Çünkü bu kadınlar işçi sınıfındandı. Hem fakirdiler hem de kadınlardı. Ve önemsiz sayılıyorlardı. Ama içlerinden bazıları bu sessizliği paramparça etmeye karar verdi. Çenesi avucuna düşen bir kadının susturulamayacak kadar güçlü bir sesi vardı. 1922 yılına gelindiğinde sayıları onlarca olan genç kadın işçiler aynı acı kaderi paylaşıyordu. Vücutları çürümeye devam ediyor. İç organları birer birer iflas ediyordu. Ölüm, sessizce ve yavaş bir şekilde geliyordu. Ama içlerinden bazıları artık susmayacaktı. Ve bu sessiz çığlıkların başında Grace Fryer adlı genç bir kadın vardı. Grace Fryer, New Jersey'deki United States Radium Corporation'da çalışmıştı. Önceleri sessiz, kurallara uyan bir işçiydi. Ama yıllar sonra vücudu çökmeye başladığında bunun tesadüf olmadığını anlamıştı. Dişleri dökülmüş, çenesi parçalanmış, sırtında dayanılmaz ağrılar başlamıştı. Doktorlar yine susturulmuştu. Ama Grace, diğerlerinden farklıydı. Mücadele etmekten korkmadı. Yıllarca avukat aradı. Çoğu hukuk bürosu şirketten korktuğu için davayı almak istemedi. Ama sonunda birkaç cesur avukat bu karanlık dosyayı açmaya karar verdi. Böylece Grace, ölümcül bir gerçeği dünyaya haykırmak için mahkeme yoluna çıktı. 1927 yılında Grace Fryer ve 4 cesur kadın arkadaşı Catherine Schaub, Quinta MacDonald, Albina Laris ve Edna Hussman şirketi resmen dava ettiler. Onlara artık herkes radyum kızları diyordu. Basın olayı hemen manşetlerine taşıdı. Çünkü bu sadece bir iş davası değildi. Bu devletin, şirketlerin ve bilimin göz göre göre bir felaketi nasıl izlediğinin davasıydı. Fabrikalar yıllarca radyumun zararlı olduğunu biliyordu. Hatta mühendisler fırçaya ağızlarını sürmüyorlardı. Ama kadın işçilere güvenli diyerek ölümün içine itmişlerdi. Mahkeme günleri geldiğinde, kadınlar neredeyse yürüyemeyecek durumdaydı. Bazıları sedyeyle taşındı. Bazıları oksijen tüpüyle nefes alıyordu. Vücutları kemik erimesi, çene çürümesi ve iç kanamalarla parçalanmıştı. Ama yine de konuştular. Çünkü onlar konuştukça Amerika sustu. İnsanlar ilk kez bir işçinin hayatının bu kadar değersiz görüldüğünü gözleriyle izliyordu. Hakim, jüri ve gazeteciler. Hepsi bu genç kadınların hikayesini dehşet içinde dinledi. Onların parlayan fırçalarla başladıkları yolculuk, şimdi ölümle yarışan bir hak arayışa dönüşmüştü. United States Radium Corporation, mahkemede kendini savunmaya çalıştı. Radyumun zararsız olduğunu savundular. Kadınların başka hastalıkları olduğunu söylediler. Ancak bilim artık onların yanında değildi. Radyumun kemiklere yerleştiği ve hücreleri yok ettiği kanıtlanmıştı. Tıp uzmanları, vücutlardaki radyum izlerini gösterdi. Kemikler, adeta içten içe parlıyordu. Ama bu parıltı artık yaşam değil, ölümün simgesiydi. Mahkeme, kadınları haklı buldu. 1928 yılında dava sonuçlandı. Şirket tazminat ödemeye ve işçilerin sağlık giderlerini karşılamaya mahkum edildi. Ama bu zaferin bir bedeli vardı. Kadınların çoğu bu karar açıklandığında çoktan ölmüştü. Hayatta kalanlar ise birkaç yıl içinde hayatlarını kaybetti. Ama onların cesareti, iş güvenliği ve işçi hakları için bir milat oldu. Bu dava sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi hakları yasaları yeniden yazıldı. İşverenlerin, çalışanlarının sağlık güvenliğinden yasal olarak sorumlu olduğu kabul edildi. Radyoaktiviteye dair araştırmalar arttı ve radyumun etkileri netleşti. İş güvenliği alanında ilk defa bağımsız denetim zorunluluğu doğdu. Radyum kızlarının mücadelesi sadece bir dava değil, bir uyanıştı. Kadınlar, ölüm döşeğinde bile adaletin kıvılcımını yaktılar. Bedenleri çöktü ama sesleri susmadı. Onlar öldü ama bugün bile parlamaya devam ediyorlar. Çünkü o ışık artık ölüm değil, adaletin ışığıdır. Bazı hikayeler vardır. Unutulduğunda değil, hatırlandığında içimizi daha çok acıtır. Radyum kızlarının mücadelesi sona erdiğinde çok şey değişmişti. Ama onların yaşadıkları henüz tam olarak anlatılmamıştı. Çünkü bu sadece birkaç kadının değil, bir çağın suçu, bir sistemin çürümüşlüğüydü. Bir elementin parıltısına kapılıp insan hayatını hiçe sayan bir çağ. Radyum kızları davası kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Avrupa basınında Amerika'da çürüyen kadınlar başlıkları atılıyor. Radyumun gizli soykırımı tartışılıyordu.
Bu dava sayesinde birçok ülkede radyoaktif maddelerin kullanımına sınırlama getirildi. Daha da önemlisi, bilim artık sınırsız bir güç değil, aynı zamanda sorumluluk isteyen bir alan olarak görülmeye başlandı. Artık hiçbir şirket, zararsız dediği bir maddeyi çalışanına denetimsiz kullandıramazdı. Bugün onların mezarları hala radyasyon yayıyor. Ölümden sonra bile içlerinde kalan radyum, kemiklerini terk etmedi. Jeologlar, onların mezar taşlarının etrafında anomali olduğunu söylüyor. Çünkü bedenler hala parlıyor. Ama artık o parıltı, yıkım değil uyarı anlamı taşıyor. Bugün eğer işçilerin bir hakkı varsa, eğer bilim artık sınırsızca kullanılmıyorsa, eğer biz bu videoyu güvenli bir cihazla izleyebiliyorsak, o kadınlar sayesindedir. Onlar öldüklerinde bile ışıldamaya devam ettiler. Ve biz hatırladıkça, ışıkları hiç sönmeyecek.